Merhaba arkadaşlar, Çizgi Molası'na hoş geldiniz. Ben Onur. Bu defa okuma günlüğü videomuzda oldukça klasik, bomba gibi ciltler var. Kimisi klasikleşmiş artık, kimisi de modern klasik olmuş ya da modern klasik olmaya aday. En iyi çizgi romanlar listesine girebilecek, parasına değen çizgi romanlar listesine girebilecek çok güçlü çizgi romanlar var. O yüzden mutlaka bu içeriği sonuna kadar izleyin. Bu çizgi romanlardan bazılarını ben ikinci defa okudum hatta. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka kanala abone olun ve videoyu beğenin. Hadi şimdi çizgi romanlarımıza teker teker bir göz atalım. Evet, başlarken Daredevil bu aralar gündemde. Daredevil Born Again dizisi yeni sezonu yayınlandı. Bölümleri geliyor teker teker ve ben de takip ediyorum diziyi. Gerçekten sevdiğim bir dizi. Görmüş olduğunuz çizgi romanda Daredevil korkusuz. Frank Miller'ın klasik eseri. Daredevil'ın aslında orijin hikayesini anlatıyor bize. Çocukluğundan başlayıp gençlik dönemlerine kadar bu Manhattan'daki Hell's Kitchen olarak bilinen oldukça zor bir mahallede büyüyor. Daredevil, yani asıl adıyla Matt Murdock. Bu hikayede çocukluğundan itibaren işte babasıyla olan ilişkisini görüyoruz. Babasıyla ilgili yaşadıkları ve biliyorsunuz zaten Daredevil kör görme engelli bir karakter. Bir kaza sonucu meydana geliyor. Bu olayı da görüyoruz burada. Ve Stick adında bir eğitmeni oluyor onun da. Ve Stick'ten işte özellikle yeteneklerini geliştirmeyi öğreniyor. Fiziksel kabiliyetlerini. Şöyle çok güzel bir panel var mesela. Babasının da başına gelenlerden sonra, babası bu arada bir boksör. Yani spoiler vermeyeceğim zaten. Çok trajik şeyler başına geliyor. Ama sonunda Matt üniversiteye başlıyor. İşte burada Foggy lakaplı arkadaşıyla tanışıyor. İşte ilk aşkına mesela tanık oluyoruz. Elektra var. Ve sonlara doğru da, yani özetini sundum size ama Kingpin'i görüyoruz. Fakat Kingpin'le dolaylı olarak bir kapışmaları var burada. Ama bu hikayeyi özel kılan şey, yani Frank Miller zaten böyle sokak ve suç hikayeleri gibi şeyleri çok güzel yazıyor. Yani bu şekilde şöhret kazanmış bir yazar. Bu ciltteki çizer de John Romita Jr. Zaten bilinen, sevilen bir çizer. Ya bence oldukça iyi bir şekilde sunmuş hikayeyi de. Yani hiçbir çizgi roman okumamış olsanız bile bir karaktere ben başlamak istiyorum, öğrenmek istiyorum dediğinizde okuyabileceğiniz bir çizgi roman. Zaten bu çizgi romanın başarısından sonra Batman'in de modern orijin hikayesini Frank Miller yazdı. Batman ilk yıl olarak. Duymuşsunuzdur belki. O çizgi roman da çok iyidir orijin hikayesi olarak. Okumadıysanız mutlaka okumanız gereken bir çizgi roman. Yani burada etkileyici kılan aynı zamanda böyle çok karakter odaklı. Yani Matt Murdock'la kendinizi ilişkilendiriyorsunuz. Hani nasıl görme engelli bir karakter olduğu halde etrafındaki nasıl hissediyor? İşte resmen şehirdeki esen rüzgarlar mıdır? İşte uzaktan gelen sesler midir? Ortamda olan biten şeyler aslında görme duyusu olmadan etrafını hissederek nasıl hani sıradan bir insandan çok daha kabiliyetli, yetenekli bir kahramana dönüştüğünü görüyoruz. Ve Frank Miller'ın da etkileyici anlatımıyla oldukça güçlü bir çizgi roman. Evet, yine bir Daredevil çizgi romanı. Devam. Daredevil yeniden doğuş. Ben bunu arkadaşlar uzun zamandır aslında okumak istiyordum. Fırsat olmuyordu bir türlü. Bu biraz daha kalın bir cilt. Frank Miller aslında uzun bir süre bu Daredevil serisinde yazarlık yaptı ve bu da Daredevil serisindeki belli başlı bu işte yeniden doğuş hikayesini oluşturan sayıları içeriyor. Oldukça etkileyici bir hikaye. İşte burada gördüğünüz Karen Page, arkada da Matt Murdock'la Karen Page sarılıyorlar birbirlerine. Ve buradaki çizer de çok güçlü bir isim. David Mazzucchelli. Yani zaten yine Batman ilk yılda birlikte çalışan ekip. Frank Miller'la David Mazzucchelli. Evet, bu ciltte yine Kingpin'in yer aldığını görüyoruz ki burada Matt Murdock'un başına çok acayip şeyler geliyor. Yani Karen Page de aslında ayrı düşmüş durumdalar. Eski sevgilisi olan Karen Page'de. Karen aslında bir uyuşturucu bağımlısı olmuş ve çok zor durumda. Ve hikaye şöyle başlıyor arkadaşlar. Karen Page, Daredevil'ın kimliğini satıyor birisine. Matt Murdock olduğunu. Ve bu bilgi Kingpin'e kadar ulaşıyor. Kingpin de Matt Murdock'un hayatını sistematik bir şekilde böyle adım adım kendisine de önceden çok çaktırmadan yok etmeye çalışıyor. Artık Kingpin'in ne kadar kötü bir karakter olduğunu burada çok iyi anlıyorsunuz. Kingpin'i de bayağı bir görüyorsunuz bu hikayede. Yani Kingpin'in amacı burada aslında Daredevil'ı yok etmekten öte, yani Matt Murdock'u çaresiz bırakmak. İşte belki kendisi için çalışabilecek birisine dönüşebileceğini düşünüyor belki de çaresiz kalınca. Onu kullanabileceğini düşünüyor. Ama öncelikle onun hayatını tamamen alt üst etmeye girişiyor. Matt Murdock işinden oluyor, arkadaşlarından oluyor vesaire, daha fazla çok bahsetmeyeyim.
Yani dibi görüyor açıkçası bu hikayede Matt Murdock. Ve buradan çıkması da hiç kolay olmuyor açıkçası. Ya ben bu hikayeyi gerçekten çok beğendim. Ancak tabii çok övüldüğünü bildiğim için yine de hani o kadar etkilenmediğim şeyler oldu. Mesela bu yeniden doğuş olduğu için hikayenin belki Matt Murdock'un bu kararlılığı tekrar hayatını toparlamak için daha iyi gösterilebilirdi. Ama sonlarda da bir karakterin ilk görünüşü varmış yani burada. The Nuke, yani Nuke dedikleri bir karakter. Yani şöyle kapak görselini göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle bir yüzünde Amerikan bayrağı olan bir karakter. Haplarla, ilaçlarla kontrol edilen bir komando gibi bir süper asker aslında. Tabii süper asker deyince aklınıza kim geliyor başka? O da bu hikayede var. Kaptan Amerika. Çok acayip olaylar yaşanıyor yani. Sonlara doğru iyice tansiyon yukarılara çıkıyor, öyle söyleyeyim size. Ama oldukça heyecanlıydı, özellikle sonlarda da kapanışa doğru. Tatmin edici bir cilt gerçekten. Baştan sona klasik olmasına şaşmamalı. Ve bu ikisini böyle sırayla okuyabilirsiniz gerçekten. Yani Daredevil'ı öğrenmek açısından, yani diğer Daredevil çizgi romanlarını okumaya başlamadan önce Türkçe'de basılmış. Direkt böyle başlayabilirsiniz. Daredevil korkusuz ve Daredevil yeniden doğuş olarak. Zaten böylece karakteri temel olarak bir hakimiyetiniz olacaktır diye düşünüyorum. Sonra da diğer serilere geçebilirsiniz. Yani Türkçe'de basılmış işte Bendis'in serisi var. Ed Brubaker'ın yazdığı seri var. Arka bahçe hala da basmaya devam ediyor. Ve gelelim gelmiş geçmiş en iyi çizgi romanlardan Watchmen. Arkadaşlar ben Watchmen'i çok uzun seneler önce okumuştum. Bu İngilizce bir versiyon. Bakmayın çünkü Türkçeden basıldığı için ben bu bir içeriğe dahil ediyorum. Yıllar önce, belki 15 sene yurt dışından getirmiştim bu cildi. Ve kapağında da yazdığı üzere zaten Time dergisinin ilk 100 romanından biri, en iyi ilk 100 romanından biri. Hugo ödülü kazanan bir çizgi roman. Oldukça bilinen, sevilen, gelmiş geçmiş gerçekten en iyi çizgi romanlardan kabul edilen Alan Moore'un yazdığı bir eser. Dave Gibbons çiziyor ama Alan Moore artık çok çizgi roman işlerinde biraz böyle o Marvel'la DC ile arasında sıkıntılar olduğu için hiç sözünü bile etmiyor artık bu eserlerin, ama siz okuyucu olarak okumanızda bir sakınca yok. Mutlaka okumalısınız yani bunu. Yani kalın da bir cilt gördüğünüz üzere. Zaten buna graphic novel demelerinin sebebi bu. Baştan sona bir hikaye içeriyor ve burada başlıyor ve bitiyor arkadaşlar. Alan Moore burada Soğuk Savaş döneminde Amerikalılarla Sovyetlerin kapışmasının işte bu tarihi dönemecinde bu arka planda süper kahramanları yerleştiriyor ve çok ustalıkla bir dünya inşası yapıyor aslında. Çok farklı karakterler, farklı kahramanlar size tanıtarak yani sanki resmen yepyeni bir kahraman evreni oluşturuyor aslında. Ama burada anlattığı şey aslında kahraman konseptinin gerçeklikle buluştuğunda ne tür sorunlarla yaşayabileceğini de görüyorsunuz. Yani burada süper kahraman konseptini aslında parçalıyor Alan Moore. Yok ediyor. Çünkü yani düşünün, mesela Soğuk Savaş'ta nükleer tehdit tedirginliği var sürekli insanlarda ve alıştığınız kahramanlar bir atılan nükleer bombalar karşısında ne yapabilir ki? Binlerce, yüz binlerce insan öleceği durumda bu kahramanlar ne işe yarayabilir? Yani çok çaresiz kalabilirler tabii ki. Ve burada da aslında çok farklı karakterlere sahip kahramanlar görüyoruz. Başlangıçta bir cinayet işlenmiş ve bir gizem söz konusu. Burada da işte bir dedektif rolünü üstlenen Rorschach karakterini görüyoruz. Ve tek tek diğer kahramanları da görüyoruz. Rorschach gidip işte görüşüyor diğer karakterlerle, kahramanlarla. Aslında öldürülen karakter de komedyen, yani bu kahramanlardan bir tanesi. Eskiden birlik olmuş, dağılmış, hatta çoğu kahraman emekli olmuş durumda. Ülkedeki yasalardan dolayı emekliliğe zorlanmış durumdalar. Ve yani bu uzun öykü boyunca çok farklı şeyler ortaya çıkıyor. Yani size çok fazla bahsetmek istemiyorum. Tek tek burada kahramanları tanıyorsunuz. İşte Rorschach olsun, Doktor Manhattan, Silk Spectre ya da İpek Hayalet, Comedian, flashbacklerle Comedian'ın da geçmişini görüyoruz. Ozymandias karakteri var. Ama bu hikaye tabii farklı şeyler de var. Mesela hani bir yandan büfedeki konuşmalara falan şahit oluyorsunuz. Büfede birisi çizgi roman okuyor. Yani hikaye içinde hikaye gibi o çizgi romanla ilgili detaylar veriliyor. Böyle kolay okuyabileceğiniz bir çizgi roman değil arkadaşlar. Çünkü böyle düz yazı kısımlar da var aralarda okumanız gereken. Yani ilk okuyuşta belki buraları atlayayım diye düşünebilirsiniz ama hani gerçek bir dünya inşası sunuyor bu aralardaki kısımlarla. Çok daha iyi, resmen bir roman gibi okuyabileceğiniz arada böyle sayfalar da var her bölümün sonunda. Hikayeyle ilgili, o dünya ile ilgili, kahramanlarla ilgili çok önemli detaylar aktarıyor. O yüzden
Hikaye boyunca çok farklı şeyler ortaya çıkıyor gerçekten. Çok farklı bir yere gidiyor. İyi ve kötü arasında kesin bir çizgi olmadığını görüyorsunuz özellikle bu çizgi romanda. Bu önemli bir tema aynı zamanda. Kahramanlar ne kadar kahraman? Kahraman olarak kalabilirler mi? Kahraman olarak kaldıklarını varsayarsak da sonunda neye dönüşürler? Bunu çok güzel işliyor gerçekten. Yani böyle süper kahraman çizgi romanlarına yeni başlamış olanlara değil, daha çok böyle zaten çizgi roman okuyan, bu süper kahraman janrına diyelim yani türüne aşinalığı olan arkadaşlar böyle daha ne okuyabilirim, en iyi ne okuyabilirim falan diye düşünüyorlarsa kesinlikle okumaları gereken, bakmaları gereken bir grafik roman. Ancak kolay okunan bir çizgi roman değil. Böyle biraz daha sindire sindire vakit ayırarak okumanız lazım. Bunun filmi de var zaten ama bence öncelikle çizgi romanını okuyun. Ben öyle yapmıştım şahsen. Size de o şekilde tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, Justice. DC'de yine klasik güzel bir cilt. Alex Ross'un ismi var gördüğünüz gibi. Özellikle hani böyle akrilik tarzda çizimleri var. Böyle resmen her bir panel, her bir sayfa çerçeveletip tablo gibi asmalık. Çok muhteşem. Burada Justice League üyelerinin görüyoruz. Alex Ross yine kendi tarzıyla böyle sanki tanrısal bir varlık gibi süper kahramanları resmetmiş. İşte başlardan size ne göstersem diyeyim. Şöyle bir Superman paneli göstereyim. Gerçekten enfes. Sanatsal tarafta diyecek çok bir şey yok. Ancak hikaye tarafında şöyle. Yani konusu aslında oldukça enteresan. Hikayeden biraz bahsedeyim kısaca. Bu ciltte arkadaşlar bu bir arada olan Justice League kahramanlarına karşı diğer tarafta gördüğünüz kötüler de bir araya geliyor. Ve çok ilginç bir planları var. Kendilerini halka faydalı karakterler olarak aslında kahramanların aciz kaldığı durumlarda asıl onlara yardımcı olabilecek, asıl medet umabilecekleri kişilerin kendileri olduğunu öne sürüyorlar. Ve kahramanları itibarsızlaştırma mücadelesine giriyorlar. Bir yandan da kahramanları elimine etmeye çalışıyorlar teker teker. Tabii kahramanlarımız bu durumda hazırlıksız oldukları için biraz hepsi için bir planları var. Ekarte etmek için kahramanları. Ve gerçekten zor duruma düştüklerini de görüyoruz. Yani her sayıda belli karakterlere odaklanıyor burada özellikle. Teker teker işte Green Lantern'ı, Superman'i, Batman'i nasıl aradan çıkarmaya çalıştıklarını, elimine etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ama bu hikayede gerçekten ilginç. Yani bu süper kahramanlar tamam hani suçluları yakalıyorlar vesaire ama insanlığa ne faydaları var? İnsanların sorunlarını çözebiliyorlar mı gerçekten? İnsanların gerçek sorunlarını ne bileyim mesela bilimsel olarak onlara ne sunabiliyorlar? Böyle şeyleri düşününce gerçekten ilk başta yani bu kötü karakterlerin argümanı oldukça mantıklı görünüyor ama tabii ki arka planında başka amaçları var. Yavaş yavaş bu ortaya çıkıyor okudukça. Fakat bu oldukça kalın bir cilt arkadaşlar. Yani hikaye anlatımıyla çok öne çıktığını söyleyemeyeceğim. Konu ne kadar ilginç olsa da o kadar sürükleyici olmadığını düşünüyorum. Ancak yine de özellikle sanatsal tarafını göz önüne alarak, konunun da enteresan olduğunu göz önüne alarak tavsiye edebileceğim bir cilt ama o kadar güzel ciltler var ki bugün yani bugünkü videoda belki de altlarda kalabilir yani bu. Hani tavsiye edebileceğim ciltlerin en alt noktada belki de. Ama yine de bulursanız yani bir de uygun fiyata bulursanız göz atın mutlaka. Bence yine parasına değer bir cilt yani bu. Yani kalın ve oldukça böyle çizimleriyle ve böyle geniş DC evrenini sunmasıyla sizi tatmin edebilecek bir cilt. Tabii ki burada genelde kahramanları hep süper kahraman kılığında görüyoruz. Daha çok yani alter ego normal halleriyle pek görmüyoruz. O yüzden belki böyle karakterlerle çok fazla bağdaştıramıyorsunuz kendinizi. Hani diğer işte Daredevil hikayelerinden vesaire farkı bu diyebiliriz. Ama yine de güzel bir ciltti. En son zamanlarda çıkan Ultimate Spider-Man Epic Koleksiyon diye geçiyor. Zor yoldan öğrenmek. Epic Koleksiyon cilt 1. Bu cilt çıktığında özellikle pek çok kişi çok sevindi. Çünkü Marmara'nın bu çizgi romanı basmasını gerçekten uzun süredir isteyen okurlar vardı. Marmara önce şu Ultimate Spider-Man'i basmıştı. Bu yeni Ultimate evreninde geçiyor arkadaşlar. Yani esas Ultimate evreni budur. Klasik 2000'lerin başında özellikle Ultimate evrenini meşhur yapan, Ultimate Spider-Man'i meşhur yapan hikaye budur. Burada yine genç bir örümcek adamı görüyorsunuz. Burada ise bu yeni Ultimate'da aslında orta yaşlı bir Peter Parker'ı görüyoruz. Ne kadar isimleri aynı olsa da bunların ikisi farklı evrenler. Bu aradaki ayrımdan da bahsetmiş olalım. Ve de evet şimdi bu dediğimiz gibi esas meşhur olan Ultimate evreni bu. Ve Marmara bunu bastığında insanlar artık biraz baskı yapmaya başladı. Diğerini ne zaman basacaksınız? Diğer Ultimate Spider-Man'i ne zaman basacaksınız?
Yani bunu da Brian Michael Bendis yazmış ve Mark Bagley çizmiş. Mark Bagley zaten 90'ların Örümcek Adam çizeri, çok severim ben. Buradaki çizimlerini de çok sevdim. Yani böyle genç arkadaşlar biraz eleştirebiliyorlar ama ben çok seviyorum yani tarzını. Evet arkadaşlar, burada Epic Koleksiyon denmesinin sebebi aslında 2 cilt birden, yani 2 cilt var burada Ultimate Spider-Man'in. Artık yurt dışında da bu şekilde kalın olarak basılıyor. Marmara'da bu şekilde basıyor. Çok güzel oldu bu şekilde basmaları. Çünkü yani ben bunun ilk 6 sayısını, ilk 5-6 sayısını okumuştum. Orada bir orijin hikayesi olup bitiyor arkadaşlar. Ve sırf tek ciltte orijin hikayesi başlayıp bitse belki biraz tadı damağınızda kalırdı. Sanki hikayenin başında kalmışsınız gibi hissedebilirdiniz ama aslında klasik Örümcek Adam'ın hikayesine çok benziyor burada. Farklılıklar var tabii ki. Yani burada hikayesi aslında direkt Norman Osborn'la ilintili. Spider-Man'in orijini. Ve böyle işte May halasıyla ve Ben amcasıyla olan ilişkisini daha bir uzunca tatmin edici bir şekilde görüyoruz, aralarındaki ilişkiyi. Bu gençlik sancılarını görüyoruz Peter Parker'ın. Yani bu da gerçekten Peter Parker karakteriyle kendinizi özleştirebiliyor olmanız büyük bir artı. Ve yani çizgi romanı çekici yapan taraflardan biri de bu. Beğenilmesini sağlayan bence. Burada aslında işte zor yoldan öğrenmek, İngilizce adıyla aslında learning curve, öğrenim eğrisi deniyor. Yani başlangıçta bu Örümcek Adam yolculuğunda Peter Parker'ın karşılaştığı zorlukları görüyorsunuz. Klasik herkesin bildiği Ben amcasıyla ilgili olan trajedi vesaire ama burada daha bir koyuyor sanki size. Çünkü Ben amcayı görüyorsunuz, ne kadar tatlı bir insan olduğunu, işte Peter Parker'ın ve işte May hala'nın, Ben amcanın birlikte yaşadıkları zorlukları gördükten sonra bu daha bir etkileyici oluyor. Ve gerçekten artık Peter Parker'ın yetişkinliğe adım attığını görüyoruz. Hani böyle neden bunlar benim başıma geliyor diye kendini kurban olarak gören bir karakterden öte artık bir yetişkin olarak sorumluluğu üzerine aldığını görüyoruz. Çünkü büyük güç büyük sorumluluk getirir bildiğiniz üzere. Ve bu hikaye o yüzden çok güzel şekilde bağlanmış ve duygusal bir hikaye gerçekten. Ve ikinci ciltte de çeşitli kötülerin aslında farklı yorumlarını da görüyoruz. İkinci cilt dediğim 2 cilt bir arada olduğu için ikinci kısımda Kingpin oldukça ön planda. Kingpin'le olan mücadelesinin başlangıcını görüyoruz Peter Parker'ın. Örümcek Adam'ın. Bu da oldukça güzeldi gerçekten. Güzel işlenmişti. Yani ben bu serinin devamını okumadım arkadaşlar ama okuyan insanların hani tepkilerine bakacak olursak gerçekten çok sevilen, nostaljiyle duygusal olarak hatırlanan bir seri bu. Tabii ki hani bir ciltte belki o seviyeye gelemeyebiliriz. Hani bu uzun bir seri. Gerçekten çok uzun sürmüş bir seri. Yani bunun böyle epik koleksiyon olarak bile 11 cilt sürebileceği söyleniyor. O yüzden biraz daha böyle yavaş yavaş aslında belki bizim de o takdire ve sevgiye kavuşabileceğimiz bir hikaye olduğunu düşünüyorum. O yüzden buna da artık modern bir klasik diyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten Marvel'ın modern klasiklerinden. Ayrıca belki kanalda bir incelemesini yaparız. Ne dersiniz bilmiyorum. Yorumlara yazın. İnceleme istediğiniz ayrı bir cilt varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Ve son olarak da Absolute Batman. Yani bir önceki videoda zaten ben bunun incelemesini yüklemiştim arkadaşlar. Orada bahsetmediğim kalan ne var diye bir bakarsak Absolute Batmobile'den bahsetmedim ama gerçekten bu alternatif evren Batman'inin alternatif Batmobile'i nasılmış diye gördüğünüzde oldukça şaşırabilirsiniz. Ve buradaki hikayedeki bir tema da medeniyet dediğiniz şeyin ne kadar kırılgan olduğunu görüyorsunuz. Buradaki gizemli bir çete var. Parti hayvanları denilen. Ve bu çetenin nasıl oluştuğunu, nasıl finanse edildiğini falan anladığınızda gerçekten dumura uğrayabilirsiniz. Bu çok iyi bir detaydı. Ben devamını da okuyorum arkadaşlar. Bunu güncel takip ediyorum. Size de İngilizce okuduklarım serisine devam edersem yani aktaracağım. İkinci cildini okumuştum zaten. 15. sayıyı da okudum. Spoiler vermeyeceğim size ama çok feci bir seri gerçekten. Yani bu seriyi özel yapan, heyecan uyandıran aslında her sayıda böyle yeni bir şey artık. Bildiğimiz karakterlerin de farklı yorumları var ya. Mesela işte Poison Ivy'nin Absolute Poison Ivy versiyonu nasıl olacak? Absolute Catwoman nasıl olacak? İşte Absolute Joker kim? Nasıl bir şey çıkacak? Yani sürekli böyle bir heyecan var. En son mesela Absolute Scarecrow, Absolute Robin, hatta Robinler neymiş falan. Hani böyle her sayıda bir merak uyandıran, hype dediğimiz hani böyle bir heyecan uyandıran bir yapısı var gerçekten. Yani böyle karanlık, gerilimli bir hikaye olsa da dediğim gibi yani okuması heyecanlı, dolu dolu bir cilt olduğu için tekrardan tavsiye ediyorum ama kanaldaki incelemeye bakmayı da ihmal etmeyin. Ayrıca artık 300 aboneye ulaşmak üzereyiz. 300 aboneye ulaştıktan sonra bu ay ya da gelecek ayın başında en geç çekilişle bu Absolute Batman çizgi romanını vereceğimi tekrar hatırlatıyorum. O yüzden kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.
Gelecek duyuruları da kaçırmayın lütfen. Evet, birlikte oldukça klasik, oldukça beğenilen, kimisi klasiklerden, kimisi de modern klasiklerden çizgi romanlara göz attık birlikte. Peki ben bir yandan da size sorayım. Sizin en sevdiğiniz çizgi romanlar neler? İşte bunların arasından gerçekten en sevdiğim çizgi roman budur diyebileceğiniz bir şey var mı? Ya da bu çizgi romanları sevenlere tavsiye edebileceğiniz ne tür çizgi romanlar ya da eserler var? Bunları mutlaka yorumlarda paylaşın. Ben de sizin önerilerinizi dikkate alacağım arkadaşlar mutlaka. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Siz de yoğun geçen gününüze bir çizgi molası vermeyi unutmayın. Hoşça kalın.